Uzun bir süredir klasik roman tavsiyesi vermediğimi fark ettim. Son dönemde sıkça felsefi kitaplara ağırlık vermiştik fakat romanları da ihmal etmiyoruz. Bugün sizlere dünya tarihine damga vurduğuna inandığım 5 klasik roman önerisinde bulunacağım. Her biri kendi tarihi içerisinde toplumun büyük bir kesimini etkilemeyi başarmış muazzam kitaplar. Zaten klasikleri de klasik yapan şey kitleleri peşinden sürükleyebilme kabiliyetinde olan kitaplar olması. Bundan dolayı yine özenle seçtiğim kitaplardan bir seçki sunacağımı bilmenizi isterim. Sizin de muhakkak okunması gerektiğini düşündüğünüz klasikler varsa yorum bölümünden paylaşmanızı rica ediyorum. Dostoyevski'nin 1862 yılında yayınladığı Ölüler Evinden Anılar kitabı onun yaşamının en keskin dönemlerinden birini ele almaktadır. Yazarın yaşamından bahsettiğim birçok video var. Tekrar etmeyeceğim ama onun kurşuna dizilmekten son anda kurtulduğunu, akabinde zorunlu Sibirya sürgününe gönderildiğini bilmeniz gerekir. İşte sürgüne gönderildiği yıllarda tecrübe ettiği olaylardan ilhamla okura aktarılan Ölüler Evinden Anılar kitabı yazarın en muazzam kitaplarından biridir. Roman Sibirya'daki hapishane kampındaki hükümlülerin çevresinde şekillenir. Bu kitapta Dostoyevski'nin olay kurgusu yerine kişilerin psikolojisine inerek hükümlülerin yaşam hakkında, ölüm hakkında ve adalet hakkında ortaya koydukları felsefi görüşleri aktarmaya çalıştığını görüyoruz. Kitaptaki anlatıcı Goryan Chikov karısını öldürmekten dolayı hapse girmiş bir adamdır. Daha önce içinde bulunmadığı bir ortama maruz kalan adamın hem zaman içerisinde yaşadığı değişimi gözlemliyoruz hem de diğer mahkumların ruhsal uyanışlarına şahit oluyoruz. Dostoyevski'nin dönüşüm geçirdiği yıllara ait bir belge niteliği taşıyan roman hem trajik hayatlara empati kurdurma konusunda hem de insanlık üzerine yeniden düşünme hususunda oldukça başarılı bir kitaptır. Dostoyevski zaman içerisinde hapis günlerinden kalan anıları da başka kitaplarına yaymaya devam etti. Gençken insanlığa karşı duyduğu ön yargıları ve tiksintiyi zaman geçtikçe dindirdi ve olgunlaşmanın da verdiği etkiyle bir yazardan çok bilge bir insana dönüştü. Bu bakımdan Ölüler Evinden Anılar kitabı insanlık adına yazılmış en muazzam kitaplarından biridir. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Maxim Gorki yazarlığa girişene kadar yoksulluğun ve acının arasında savrulmuş büyük bir insandır. Küçük yaştan itibaren para kazanmak için türlü işler yapmış, canına tak ettiği dönemlerde intiharın eşiğine gelmiş ama yine de pes etmemek hususunda kendisini dizginlemiştir. Bugün önermek istediğim 1906 tarihli Ana adlı romanı, Rus köylüsünün ve işçi sınıfının ağır yaşam koşullarını anlatan sosyalist gerçekçi düzlemde kaleme alınmış bir kitaptır. Sosyalizm hareketinin tohumlarını yeşerten en önemli romanlardan biri olarak gösterilen eser, çevresi tarafından pek sevilmeyen ayyaş bir adamın ölümüyle başlar. Bu adam romanın ana karakteri Nilovna'nın kocasıdır. Adamın ölümüyle birlikte oğlunun ve arkadaşlarının yaşamına yaklaşan Nilovna'nın devrimci düşünce ve hareketin içinde sürüklendiği bir süreci görmekteyiz. Bu, oğlunun verdiği onurlu mücadeleyi sırtlamak için elinden geleni yapan bir kadının gücüne tanık olduğumuz mücadele romanıdır. Rus halkının içinde bulunduğu acılara karşı bir devrim ateşi yakmayı hedefleyen kitap, onurlu ama sindirilmiş bir toplumu cesaretlendirmenin önemini göstermektedir. Ana kitabı yoksul Rus işçisinin devrimci mücadelesini, bir gencin yaşamının keskin değişimlere maruz kalışını, bir kadının ne kadar güçlü olabileceğini ve despotizmin de dünya üzerinden silinmeyecek bir tiran olduğunu gösteren, okuması çok kolay olan unutulmaz bir klasiktir. Kısa sürede bitirebileceğiniz ama etkisinden uzun süre çıkamayacağınız muazzam bir eser, bu sebeple tavsiye ediyorum. İngiliz yazar John Fowles'ın ilk defa 1963 yılında kaleme aldığı gerilim romanı koleksiyoncu Frederick Clegg adındaki bir memurun yaşamına odaklanıyor. Fred erken yaşta anne ve babasından yoksun büyümüş, boş zamanlarını kelebek koleksiyonu yaparak dolduran, kendine güven konusunda problemleri olan asosyal bir anti kahramandır. Güzel Sanatlar Okulu'nda okuyan Miranda Gray adlı bir öğrenciye ilgi duyar ama asosyal kişiliği kadınla konuşma konusunda ona hep engeldir. Fakat zamanla duyduğu ilgi takıntıya dönüşür, takıntı tehlikeye işaret eder ve koleksiyonuna kelebekten daha farklı bir şey eklemeyi düşünen Fred, kadını kaçırmaya karar verir. Buradan sonra güç ve kontrol romanın ana teması haline gelir. Birbirlerine uyguladıkları psikolojik baskı ikili arasında görünmez bir savaş haline alırken roman gerilimi de zirveye doğru tırmanmaya başlar. Kitap koleksiyoncunun bakışından Miranda'ya, sonra yeniden koleksiyoncuya geçer. Böylece iki farklı boyuttan hikayenin akışına bakabildiğimiz gibi karakterlerin psikolojik duygu durumlarına da inebiliyoruz. Bunun yanında koleksiyoncu kitabının salt gerilim romanı olmadığını da fark ediyoruz. Kitap dönemin İngiliz toplumu içerisinde büyüyen sınıflaşma konusuna dokunuyor. Toplum için oldukça zehirli bir kavram olan sınıflaşma, iki kutuptaki insanlar arasındaki gerilimi de tetikleyen bir unsurdur. Bu bakımdan gerilim ve aksiyonun yanı sıra bir toplum ve karakter portresi çizen oldukça sürükleyici ve başarılı bir roman olduğunu düşünüyorum.
ve ilk fırsatta okumanızı tavsiye ediyorum. Büyük Fransız yazar Balzac'ın insanlık komedyası serisinin bir parçası olan Eugène Grande kitabı, toplumcu gerçekçi kitaplar içerisindeki en etkileyici örneklerden biridir. Fransız köylüsünün trajikomik bir portresini sunan kitap, aynı zamanda yetişkin bir kadın olan Eugène Grande'nin yaşamına odaklanır. Fransız ihtilalinden sonra şaibeli bir şekilde zengin olan Felix Grande adlı taşra köylüsü, bölgenin en varlıklı adamı olmasına rağmen cimriliği sebebiyle fakir bir hayat sürme eğilimi gösterir. Öyle ki ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılarken bile son derece titiz davranır, hatta ekmeği bile sayarak paylaşır. Romanın yan karakteri olan Bay Grande, paranın kişiselleştirilmiş bir örneğidir. Asıl karakter olan kızı Eugène ise babasının tam zıttı bir karakterdir ve yaşamını mutluluğun izinde şekillendirmeye çalışır. Bu insanların hayatı elbette bir noktada değişim göstermeye başlar. Buna sebep olan kişi ise ailesini ziyarete gelen Eugène Grande'nin kuzenidir. Tabi bunlar genel olarak kitabın konusunu oluşturur, fakat asıl önemli olan kitabın işaret ettiği temalardır. Kitap, insanın iradesini zayıflatan paranın kötü şöhretini ve insanların üzerinde yıkıcı gücünü göstermeye çalışır. İnsani ve ahlaki değerlerin kötü ellerdeyken nasıl da şeytana dönüşebileceğini gösterir. Ama Eugène ile gerçek aşkın izindeki insanın yaşadığı ruhsal aydınlanmayı da, merhameti de, dürüstlüğü de gösterir. Kısacası bir insanlık komedyası görüyoruz ki, klasik eserler içerisinde böyle dolu ve düşündürücü kitapların ne kadar az olduğunu okuyan herkesin fark etmemesi için hiçbir neden kalmıyor. Günün son tavsiyesini yine bir taş romanı ile yapıp videoyu kapatalım. Fransız yazar Gustave Flaubert'in başyapıtı olarak gösterilen Madame Bovary adlı kitabını önermek istiyorum. İlk defa 1856 yılında yayınlanan bu kitap, taşra yaşamından bulunan bir kadının hayatını değiştirmek için gösterdiği umutsuz çabaları anlatan büyük bir klasiktir. Kitabımızın ana kahramanı olan Emma, yaşadığı hayattan memnun olmayan, bu sebeple de kitaplarda okuduğu insanların yaşamına özenen, burjuva hayatını düşleyen bir kadındır. Kendisi bir doktorla evlenir ama buna rağmen özendiği hayata bir türlü sahip olamaz. Bundan dolayı kocasının ona sundukları yeterli gelmez ve yaşamını değiştirme ümidiyle çevredeki bir takım insanlarla gizli aşk yaşamaya başlar. Tabi bunun da bir bedeli vardır ve Emma dönülmez hatalar zincirinin kurbanı olur. Yazar roman boyunca okura kendi zamanındaki kadınların kendilerini tanıma eğiliminde olduğunu, bağımsız ve özgür bir kadın olmanın imkansızlığını, ancak hayatına giren erkekler sayesinde belirli bir güce eriştiklerini anlatıyor. Dolayısıyla okuduğumuz klasikte Emma'nın güç ve özgürlük mücadelesi içinde olduğunu görebiliyoruz. Realizm akımının en önemli kitaplarından biri olarak gösterilen eser, şöhretini sadece Emma Bovary'nin mücadelesinden almıyor. İlk çıktığı dönemde yazarın müstehcen konulara eğildiği belirtilerek mahkemeye verilmesinden, akabinde yazarın mahkemeyi kazanıp romanın herkes tarafından duyulmasından alıyor. Bazen büyük bir romanın okurlara ulaşmasının en büyük şansı da böylesi kadere maruz kalmasıyla mümkün oluyor ki romanın gücü ve etkisinin ağırlığını bugün bile okurların tepkilerinden anlayabiliyoruz. Bundan dolayı edebiyatın bu önemli klasiklerinden biri olarak gösterilen Madame Bovary adlı kitabı muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum.